Herkese merhaba. Yunus Anginer YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün masonluk hakkında konuşacağız. Ben Emre Şenol, kardeşim Kerem Akkaya ve Yunus Hoca ile beraber. Türkiye'de en fazla konuşulan ama bilinmeden konuşulan konular hakkında başında masonluk geliyor. Evet. Ezoterik çalışmalarıyla ve ezoterik kurumlarla olan çalışmalarından ötürü Yunus Hoca'ya biz bunları danışmaya çalıştık. Sorularımız vardı aklımızda. Kerem kardeşimle beraber sizlerin de vardır elbette ki. Bu sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medyadan Yunus Anginer direkt mesaj atabilirsiniz. Kerem kardeşim nasılsın? Öncelikle sana halini hatırını sorayım. İyiyim, çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyum. Bir süredir böyle ara vermiştik. Tekrar hep beraberiz ve böyle güzel bir konuda, üzerine birçok şekilde konuşulan bir konuda beraber olmak beni çok sevindirdi. Umarım güzel bir yayın olur. Hocam siz nasılsınız? Her şey yolunda Emre'cim. Çalışmalar devam, dersler devam. İşte yani hem işte üniversitede dersler devam. Hem de kitaplar var. Onlarla yeni çıkacak olan kitaplarımız var. Onları bekliyoruz. Her şey yolunda. Umarım sen de iyisindir. Ben de iyiyim hocam. Teşekkür ederim. İş Harika. güç, devam. Türkiye gündemi her zaman bildiğiniz gibi devam ediyoruz. Ben direkt zaman kaybetmeden konumuza geçelim istiyorum. Hı hı. İzleyenler eğer bu yaptığımız videoyu beğenirlerse like atmalarını ve yorum yapmalarını önemli hatırlatmak istedim ben kendilerine. Evet. Umarım umarım onların da akıllarındaki soru işaretleri bitmiş olur. Umarım. Ee, Hocam masonluk nedir diye ben giriş yapacağım. Bildiğimiz kadarıyla masonluk duvar ustası anlamına gelen bir terim. Çok Evet. eski tarihlere dayanan bir geçmişi var Hı hı. deyip size söz vermek istiyorum. Tabii ki şimdi başlayalım. Masonluk çok hassas bir konu. Yıllardır Türkiye'de basılan birçok kitap, hatta yurt dışında basılan birçok kitap Masonlar tarafından yazılmamıştır. Yani Masonluğu övenler ya da Masonluğu yerenler genelde Masonluğun dışında kalan insanlardır ki ben bunu birinci elden durmadan yaşıyorum. Durmadan okuduğum kitaplar Mason olmayan insanlar tarafından yazılmış. Yani tarihten beri böyle. Şimdi Masonluk bu birinci konu. Masonluğu en iyi Masonlardan öğrenebilirsiniz. Ama onlar da yani Masonlar da anlatmıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Ee, Asıl önemli konu Masonlar gerçekten gizli bir örgüt mü? Masonlar gizli bir örgüt değil. Yani ben Türkiye'de yaşamıyorum ama bir sürede Türkiye'de, yani bir süre Türkiye'de yaşadım. Ama Masonlar devlet ne bu dernekler, vakıflar ve dernekler kanununa bağlı bir kurum olduğu için devletin elinde zaten kimin kayıt olduğu, kimin Mason localarına üye olduğu bellidir. Bilinir de bu. Temiz kağıda alıp girersiniz. Onun dışında da Masonluk gizli bir örgüt değil. Masonluğun gizli olan kısmı öğretileri. Yani bunu anlamak lazım. Masonluk öncelikle Masonlar tarafından öğrenilir. Masonluk bu arada birçok yakıştırmaya, işte suçlamaya maruz kalmış bir topluluktur aslında. Sosyal topluluk. Burada Masonluğun içinde olan bir şey var. Kesinlikle Mason localarında din ve e, siyaset konuşulmaz. Bu yasaktır. Çünkü bu ikisi de yani Masonluk aslında tam bir kardeşlik üzerine kurulmuştur ve Masonlukta da din ve siyaset ayrıştırıcı unsurlar olarak görülür. Ve bu yüzden Masonlar da siyaset yani locanın içinde siyaset ve din konuşulmasını tamamen yasaklamışlardır. Bu çünkü ayrıştırıcı olduğu için. Bunu da unutmayalım. Herkes Masonluk özgürlüğü savunur. Zaten bu yüzden de isimlerinde ya Hür vardır. Türkiye'de mesela Türkiye'deki Mason locaları ikiye ayrılır. Bunu anlatırız uzun uzun. Bir tanesi özgür masonlardır. Diğeri de hür ve kabul edilmiş masonlardır. Biri daha eskidir. Hür ve kabul edilmiş masonlar daha eskidir. Belli ayrıntıları vardır. Fakat yine az önce söylenmiş olduğum gibi siyaset ve din kesinlikle konuşulmaz. Şimdi masonluk nedir? Masonluk
Emre'cim, az önce senin de söylemiş olduğun gibi masonluk aslında duvar ustası demek. Peki şu günümüz masonları, yani mason localarında ne yapılıyor? Duvar mı örüyorlar bunlar? Duvar mı yapıyorlar? Hayır, değil. Masonluk öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi hür ve kabul edilmiş masonluk ki bu eskisi. Bir de özgür masonlar var. Türkiye'dekinden bahsediyorum. Şimdi buradaki asıl amaç insanın daha iyi bir birey olma çabası. Bu tamamen insanın kendisiyle alakalı ki biz bunu arketiplerde görüyoruz. İnsanın kendi yolculuğudur. Peki bu her insanın kendi çabasıyla daha iyi bir insan olması yönünde bir arayış vardır. Herkesin kendi taşını yontması dediğimiz bir durum söz konusudur. Masonluk kendini kardeşlik, ahlaki gelişim ve bireysel ve toplumsal ilerleme gibi temel prensiplere adamış ve sembollerle, ritüellerle bu öğretilerini hem uluslararası hem de domestik yani ulusal kanallarla bu öğretilerini topluma, bireylere yaymayı da kendine bir görev atletmiş demeyeyim ama böyle bir çalışma içinde olduğunu görüyoruz. Peki toplumun iyileşmesi, şimdi bazı masonlar buna bu konuda belki itiraz edebilirler. Ama toplumu oluşturan şeyler bireylerdir. Yani toplumun temel taşı bireydir. Ailenin temel taşı bireydir. Ve bir bireyin iyi bir insan olması, yani insanı kamil olması, her bir bireye bunu yayması, toplumun da daha iyi bir insan olmasını e, amaç edinir ve bunu sağlar. Şimdi baktığımız zaman toplumlarda neyi görüyoruz? İşte bazı insanlar masonluk hakkında farklı yanılgılara sahipler. Bu yanılgılar da işte bunlar dinsiz diyorlar, şeytana tapar diyorlar. İşte bunlar Yahudi kökenli diyorlar, onu diyorlar, bunu diyorlar. İşte yok bilmem ne kanı içiyorlarmış, kurban ediliyormuş falan filan. Bunlardan bahsediliyor. Ama gerçekten bunu gören var mı? Hani bunu gören birisi varsa gelsin anlatsın ben gördüm desin. Bir görelim bakalım. Böyle bir şey söz konusu değil. Peki masonlar neden kendilerine? Masonluğun ilk önce oralara gelmeden önce. Peki masonluk ilk olarak nerede çıkıyor? Yani kökenlerine baktığımız zaman masonluk resmi olarak bir 17. yüzyılda ortaya çıktığını görüyoruz. Bu masonluğun 17. yüzyılda ortaya çıkması 18. yüzyılda İngiltere'de belli locaların kurulmasıyla ortaya çıktığını görüyoruz. Fakat masonluk bu mu? Fransa ve İngiltere'de 17 ve 18. yüzyıllarda çıkanlar mı? Hayır değil. Masonluğun geçmişi, duvar ustaları çok daha öncesine dayanıyor. Yani milattan önceki yıllara dayanıyor. Milattan önce birkaç bin yıl öncesine dayanıyor. Bilgiler çok eski. Peki masonluk dediğimiz zaman ki ileride belki şeyden sorular varsa eğer tapınak şövalyeleriyle bağdaştıracağım masonluğu. Burada da şimdilik burada bitirelim ama şunu da söyleyeyim. Masonluk duvar ustası demek. Duvar ustalığı masonluk da ikiye ayrılır. Bunlardan bir tanesi operatif masonluk. Diğeri de spekülatif masonluk. Operatif masonluk dediğimiz şey ise gerçekten bu işi yapan insanlar. Yani duvar ören, katedralleri, işte köprüleri inşa eden masonlardan bahsediyoruz. Yani bunu meslek olarak yapan masonlardan bahsediyoruz. Bir de spekülatif masonluk var. Kendini yontma, yani kendi taşını yontma. Bunu aslında Rönesans sanat eserlerinde görüyoruz. Bir şeye soruyorlar heykeltıraşa. Diyorlar ki çok güzel bir heykel yapmışsın. Hayır yapmadım ben heykel diyor. Heykel zaten oradaydı. Ben sadece heykelin etrafındaki o fazla taşları, fazla mermeri aldım diyor heykeltıraş. Yani aslında heykel hep orada duruyor. Bizim içimizde de hep iyi bir insan var. Hep güzel bir insan var. Güzellikler var. Çünkü bizi yaratan şey Tanrı. Tanrı'nın bir güzelliği var. Peki ne var? Biz sadece bunu
açığa çıkar açığa çıkarmamız gerekiyor. Masonluk da bunun peşinde koşuyor. Yani biz insan olarak bizim görevimiz bu. Yani iyi bir insansak eğer daha iyi bir insan olmaya çalışıyoruz. Hep daha iyiye, hep daha iyi. Mükemmel olabilir miyiz? O da ayrı bir soru. Ee, Albert Pike çok ünlü bir Mason üstadıdır. 1872'de 71'de çıkan ilk kitabı vardı. Benim de o kitap da bende mevcut. Birinci basım. O kitabında şöyle der. e, Mümkün daha mükemmel bir insan olmak imkansızdır der. Bunun da sebebi çünkü biz mükemmel olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Materyal bir dünyada yaşıyoruz. Bu yüzden de mümkün olamaz diye söyler. Bir insanın, bir bireyin mükemmel olması. Masonlar da mükemmelliğe giden yolda kendilerine kendilerini eğitirler. Başkalarına da örnek olmaya çalışırlar ama hep böyle toplumu daha iyi yapalım, şöyle çalışalım, böyle yapalım diye öyle de bir amaçları yoktur. Sadece insanlığa iyi örnek olmakla görevlidirler. Mesela bir şey söyleyeyim. Amerika'da bir Mason locasında gittiğimizde gördüğümüz yani şu duvarda şu yazar bütün Mason localarında özellikle bu New York, New Jersey tarafındaki lütfen diyor duvarda bir yazı var lütfen kendinize çeki düzen verin. Sadece kıyafetlerinize değil iç dünyanıza da çünkü dışarıdaki siz Masonluğun bir yansıması olarak insanlar tarafından görülüyorsunuz. O yüzden lütfen kendinize ve değerlerinize sahip çıkın. Kendinizi iyi lanse edin diye böyle bir yazı var. Yani herkesin iyi bir insan olma çabası var diyeyim. Buraya kadar başka bir sorunuz var mı bilemedim. Anlatabildim mi onu da ama İngiltere'de özellikle İskoçya ve İrlanda'da bazı ana şeyler vardır. Localar vardır. Bunlar çok önemlidir. Ama bunları ilerleyen dakikalarda veya ilerleyen bölümlerde anlatabiliriz. Şimdi hocam ben şimdi sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla Masonluk aslında bir bireysel dönüşüm. Hı Bunu hı. anlatıyor. Bu bireysel dönüşüm de toplumları inşa ediyor dediniz. Evet. Aslına bakarsanız o duvar ustalığından gelen inşaat kültüründe bir nevi halen daha ülkelerinde kullanıyor Masonlar. Yani Evet. bireyin işlenmesiyle bir yapının ortaya çıkması. Hı Şimdi hı. tabii ki teknolojide gelişmesiyle birlikte artık internet ortamı var ve burada atıyorum masonluk nedir yazıldığında ilk görünen en çok aranan iki şey var. Ben size onları sormak istiyorum. Buyurun. Bunlardan bir tanesi ezoterik ve inisiyatik kardeşlik olduğunu Hı hı. söylüyor. Bu ezoterik ve inisiyatik kardeşlik anlayışı nedir? Bir diğeri de gene Masonlar galiba inşaatçı kültürüne bir atıfta bulunarak veyahut da tamamıyla anlamı farklı olabilir. Tanrı'yı evrenin ulu mimarı olarak tanımlıyorlar. Bu tanım nedir? Neden böyle bir tanım vardır? İlk önce ikinci sorudan başlayalım. Evrenin ulu mimarı dedikleri bu Amerika'da da Tanrı'dan bahsediyorlar. Tanrı'nın farklı isimleri vardır. Türkçe'de Tengri'dir. Arapça'da Allah'tır. Aramice'de ilaha yakın elahtır. Hatta Arapçada yani İslam inancında e, Tanrı'nın 99 sıfatı vardır. İbranilerde meleklerle kimisi Tanrı'nın isimleri der, kimisi melekler der, kimisi ruh der buna. 72'dir bu. Tanrı'nın altyapılarını anlatır İbranilerde. Birçok insan veya birçok inanış buna yani Tanrı olgusuna farklı isimler veriyor olabilir. Sonuçta tabii ki yine Tanrı'nın evrenin ulu mimarı diye bilinen unsur Tanrı'dır ve her şeyi yaratandır. Her şeyi yoktan yaratandır. Ve yine peki şimdi bazı izleyenler şunu sorabilir. Diyebilir ki ya hocam siz Tanrı'dan bahsediyorsunuz ama Yahudiler diyorum özür dilerim. Masonlar Tanrı'ya inanmaz gibi bir yanlış algı var. Yanlış inanış var. Hayır, Masonlar özellikle hür ve kabul edilmiş Masonlar.
Onlardan bahsediyorum. Hür ve kabul edilmiş masonlardan ki eski birliktir bu. Dünyanın en eski e, kuruluşlarından bir tanesidir. Hür ve kabul edilmiş masonlarda mason olabilme şartı o locaya, hür ve kabul edilmiş masonlar locasına kabul edilme şartı Tanrı'ya inanmaktır. Eğer eğer bu konvanlarda, mason konvanlarında dinden uzaklaştığı, mason localarının dinden uzaklaştığı dile getirilirse, anlaşılırsa bu locaların akredite edilmeme gibi bir riski vardır. Hür ve kabul edilmiş localarda. Bu ne demek? Yani Türkiye'deki veya Amerika'daki veya Almanya'daki hür ve kabul edilmiş bir mason yurt dışına gittiğinde, başka yerlere gittiğinde yine e, hür ve kabul edilmiş Mason localarına girebilir, katılabilir, misafir olabilir, ritlere katılabilir. Yani oradaki ritüellerde boy gösterebilir. Fakat eğer akreditasyonu yoksa o zaman olmaz. E, Dünyada bazı ülkeler var. Ülke masonlukları var Keremcim. Burada bu ülke masonlukları çok fazla dinden uzaklaştıkları için, deist oldukları için, deizme hatta ateizme kaydıkları için burada bir sıkıntı yaşadılar ve akreditasyonları tehlikeye girdi. Çünkü burada evrenin ulu mimarı diye bahsedilen şey sadece Tanrı'nın bir ismi olarak görülebilir. Tanrı'nın bu da nedir? Evrenin ulu mimarı. Her şeyi baştan sona e, yaratan e, yaratıcı olarak. Şimdi bir başka bir şey daha var. Türkiye'deki Mason localarında ve Türkiye'deki Mason localarında üç tane kitap açılır. Bu üç kitapta işte Yahudiliğin Tora, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim açılır ve onlar açılmadan da bir loca ritüellere başlayamaz. Yani bu öyledir. Fakat özgür masonlarda bu durum daha farklıdır. Onlarda bildiğim kadarıyla e, bir inanışa sahip olmak şart değil. Yine onlarda yani özgür masonlarda beyaz bir defter açılıyor veya beyaz bir kitap açılıyor üzeri yazısız. Burada da anlamı aslında çok derin onda. Hani biz yazıyoruz bundan sonrasını gibi kendi kaderimizi kendimiz belirliyoruz gibi bir anlam var ama çok daha derin bir anlam var. Ve bu arkadaşlar yani bu özgür mason diye kendilerini atfeden, buraya üye olan insanlar da e, özgür masonlar olarak biliniyor ve onlar da farklı bir büyük locaya bağlılar. Ha bu arada her ülkenin veya her eyaletin diyeyim, her ülkenin büyük locası ki millidir. Başka bir yerden de hani kökeni dışarıda, kökü dışarıda diye bir şey söz konusu değil. Hepsi millidir, hepsi ulusaldır. Mesela buna bir örnek vermek isterim. Amerika Savaşı'nda, Amerika'nın Özgürlük Savaşı'nda e, İngiliz masonlar e, kendi çadırlarında işte ritüellerini yapıyorlar. Amerikalı masonlar çadırlarını yapıyorlar. Fakat kendi çadırlarında ritüellerini yapıyorlar. Fakat savaş sırasında yine kendi ülkeleri için savaşıyorlar. Yani öyle bir şey yok. Bu da ulusal olduklarını gösteriyor. Hatta Amerikalı masonlar, Amerikalı askerler, mason olanlar esir aldıkları askerlerin içinde bazı İngiliz Mason askerlerinin olduğunu görüyorlar. Ellerindeki, parmaklarındaki yüzüklerden, işte kolyelerden falan filan. Ve bunun sayesinde de Mason olduklarını anlıyorlar. Fakat onlara ayrı bir ayrıcalık tanımıyor. Yani savaş kuralları neyse, ulusal kurallar neyse onlar takip ediliyor. Ve hemen yeri gelmişken de söyleyeyim, Amerika'daki Masonluk, militer Masonluk dediğimiz eski Mason Amerika Kurtuluşu'ndaki masonların uyguladığı ritüeller e, etrafında şekillenmiştir. Diğer konu neydi? Ha, inisiye ezoterik kardeşlik. Evet onu Evet. hemen. Şimdi Aslında e, hocam bu e, ha buyurun.
militariz yani bu anlattığınız örnekten de aslında bu konuya çok güzel değiniyor. Hı Bir hı, kardeşliğe mensupsun, savaş alanındasın, esir alıyorsun ama aynı zamanda bir milliyetçi duygun da var. hı hı. Evet, Yani yani bu işte dediğim gibi ulusal olması gerekiyor. Kökeni falan, kökleri dışarıda, kökeni dışarıda, öyle bir şey söz konusu değil. Her mason kendi ülkesi içindeki kurallara uymak zorundadır. Türkiye içindeki masonlukta da, Türkiye hür ve kabul edilmiş masonlar için söylüyorum. Türkiye Büyük Locası, Büyük Locası'na bağlı oldukları için onların kanunları, Türkiye'deki hür ve kabul edilmiş masonların kanunlarına uymakla yükümlüdürler. E, Ve bu da ulusaldır. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına e, uymak zorundadırlar. Öyle söyleyeyim. evet hocam. Yani Diğer konu, ha, Bir, evet. bir soru vardı. ezoterik etik kardeşlik Hı hı. Şimdi bir anlayışı. de ezoterik, işte bu şey de önemli. Öğretiler direkt gelir. Yani bu masonik öğretiler baktığımız zaman bilgilerin gizli kalması yönündedir. Peki bu gizli kalacak neden bilgiler gizli kalır? Çünkü bilgi hak edilmeyene verilmez. Şimdi siz bir tane ilkokul çocuğunu, ilkokul beşten mezun olmuş çocuğu Bilkent'e yazdırabilir misiniz? Veya işte ODTÜ'ye yazdırabilir misiniz? Çünkü hazır değildir. Yani daha ortaokulu okumamıştır, liseyi okumamıştır. İçeride o lise konularını içselleştirmemiştir, anlayamaz. Alıp onu direkt olarak üniversiteye kayıt edemezsiniz. Bu yüzden de bazı burada işte bu bilgiler gizlidir ve bilgilerin de gizli kalması gerekir. Bu kadar basit. Yani siz şimdi mesela Emre mühendis, sen de jeoloji üzerine çalıştın değil mi? Biriniz Evet. biriniz jeoloji üzerine çalıştınız. Şimdi baktığımız zaman hiç liseye gitmeseniz, ortaokula gitmeseniz mühendisliği anlama şansınız var mı? Böyle bir şey söz konusu değil. Mesela bazı aklı evveller işte bana bazen şey diyorlar, işte 13 yaşında ben felsefeyi okudum. Okudun da ne anladın? Yani 13 yaşında felsefede ne anladın mesela? Sokrates'ten ne anladın? Platon'dan, eski Türkçe'de söyleyeyim, Eflatun'dan ne anladın Arapça? Yani 13 yaşındaki bir insan felsefeden ne anlar? Hiçbir şey anlamaz. Okur sadece. Yani kelimeleri okumak, eğer felsefe okumaksa onu ben okurum yani. Sabaha kadar okurum ben. Oku oku. Ay, hiçbir şey anlamazsın. Oku oku ipe diz diye bir laf var ya Türkçe'de. Hiçbir şey Evet. anlaşılmaz arkadaş. Evet, Yani doğru. saçma sapan, saçma sapan, ben yine böyle tansiyonum yukarı doğru çıkıyor böyle konuşmalarda. Yani aklıma geldikçe. İlkokulda ben mesela şeyi okudum. Dünya klasiklerini okudum. Çok güzel, harika bir şey. Peki dünya klasiklerinden ne anladın? Mesela Emre, insan olmak mıydı? O ince şey. Hangisiydi hocam? Ee, Dur şimdi. Mesela Waldo var. Waldo'yu sana Emerson, Waldo kitabı. Hatırlıyor musun? Şey. Evet, tabii 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 tabii. Ha, şimdi 12 yaşında okudum. Bir tane İnsan, Dostoyevski. Ha? insan neyle yaşar? Tolstoy'un Ha, muydu? evet, İnsan değil. Tolstoy. Okudun Evet. Tolstoy'u. Okudun, ne anladın? Goryo Baba okudun, ne anladın? Yani 13 yaşındaki bir insanın okumasıyla 40 yaşında, 20 yaşında yani insan okuması arasında çok farklar vardır. Şimdi hazır olmayan birisine bilgiyi verirseniz, hazır olmayan kişi bilgiyi anlamayacaktır zaten. Niye anlasın ki? Yani altyapısı yok. O yüzden altyapısı olmadan, yani bir çocuk birisine matematik bilgisi olmadan, hiç ticaret bilgisi olmadan birilerine ticaret hakkında, matematik hakkında bazı bilgiler verirseniz hiçbir şey anlamayacaktır. Mesela hiç Sokrates'i okumamış bir insan Can Locke'ı anlayabilir mi? Aristo'yu okumayan bir insan Machiavelli'yi anlayabilir mi? Bence anlayamaz. Yani ben bile derken yanlış anlaşılmasın, ama bu kadar ihtisas yapmışız. İşte bazı ünvanlar kazanmışız. Biz bile okurken her seferinde ayrı, her cümlede yeni bir şey öğreniyorum. İşte haftalık programlarımız oluyor mesela. Not almaktan defterlerim doldu taştı. Parmaklarım ters döndü yani not almaktan. Başka insanlardan, üstadlardan.
okumaktan. Şimdi bu yüzden de ezoterizm dediğim şey, ezoterizm semboller, sembol okumasıdır. Ezoterik bilgilerin gizli kalmasıdır, korunmasıdır. Bunları bu belli aydınlanma yaşamayan, inisiyasyon görmemiş insanlara bunları eğer biz anlatmaya kalkarsak anlamayacaktır. Hadi anladı diyelim, anlayabilir. Yani okumuştur, öğrenmiştir, çok zekidir. Yani taşları yerine oturtmuştur. Diyelim ki anladı o insan. Bu bilgileri kötülüğe de kullanabilir, iyiliği de iyilik için de kullanabilir. Yani bundan emin olmamız lazım. Mesela neden İslamiyet'e veya bir tarikata giren insan hemen şeyh olmuyor, şıh olmuyor? Neden? İşte şeriat, tarikat, marifet, hakikati öğrenmesi lazım önce. Dört kapı 40 makam var. Hemen bunu yapmadıkları için de yani hemen şıh şeh olamadığı için de o yüzden bilgilerin saklanması gerekiyor ve bu bilgiler de değerli bilgiler. Özellikle iyi insan olma yolunda çok önemli konular arz ediyor. Bir de öğretilerin yalnızca inisiye edilmiş üyeler tarafından bilinmesi durumu var. Bu da işte az önce saymış olduğum bilgilerden dolayı ve bu bilgiler de ham bilgi olarak verilmez. Verilmemesi lazım. Çünkü ham bilgiyi herkes alabilir, öğrenebilir. Yani bizim bildiğimiz alfabeyle yazdığımız zaman bu herkes tarafından okunabilir. Ama masonluk bunu istemiyor. Çünkü masonluğun istediği şey o sembolleri, o alegoriyi, o anlatılmak istenenleri alegoriler üzerinden ve semboller üzerinden anlatmak istiyor ki bunu tutsun. Yani bunu sadece bilen gözler anlayabilsin diye. Yoksa herkes anlarsa böyle bir kullanmayı bilmezler. Başka yerlere çekerler. İşte az önce söylemiş olduğum gibi masonluk hakkında bilip bilmeden atıp tutanlar var. İyi atıp tutuyorlar. Neden bunları söylüyorlar? Çünkü bilmedikleri için iftira atıyorlar. İçeri girip görmedikleri için iftira atıyorlar. Zaten e, bir masonla karşılaştıklarında mason kişi ona zaten anlatırsa da bunu anlamayacaktır. Neden? Çünkü o derinliğe, o pişmişliğe ermemiştir. İşte hamdım piştim diyor ya Hacı Bektaş Veli'ni, Yunus Emre, işte Mevlana ham olmak ve pişmek bunun arasında önemli e, şey. Yani burada bunu anlamak çok önemli diye susayım ben burada. Evet. Hocam, şimdi ben Buyurun. sorayım. Kerem kardeşim izin verirse. Hı hı. Bence bu videoyu izleyecek olanların aklındaki en önemli sorulardan bir tanesini soracağım ben. Mason nasıl olunur? Ben mason olmak istiyorum diyen herkes mason olabilir mi? Bu bir. İkincisi, bir mason olmak için bir altyapıya gerek var mıdır? Felsefi bilgiler olsun, mimari bilgiler olsun, tarihi bilgiler olsun, dinler felsefesi olsun, dinler tarihi olsun, her mitolojik tarih olsun. Bunlar tarafından bir altyapıya sahip olmak gerekir mi? Ya da ezoterik ilimler olsun. Bu ikinci sorumdu. Üçüncü sorum da şu. Hep bahsettik ya, daha önceden de bahsettik. Şimdi masonlukta bildiğimiz kadarıyla herkes internete yazdığında mertebeler var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, işte neyse 33. mertebeye kadar. Ve bir 2 3 çırak kalfa ve üstad kalfası olarak diye, üstad olarak diye devam ediyor. Bunlara baktığımız zaman mimaride de İyon Dor ve Korin sütunları var. Evet. Mimariyle masonluğun arasındaki bilgiyi ya da ilişkiyi biraz daha açabilir miyiz? Benim merak konum, kendi kişisel merak konum da budur açıkçası. Tamam. Açalım. Şimdi birinci soru neydi? Nasıl mason olur mu? Evet. Çok basit. Yine ülkeden ülkeye değişir. Türkiye'de mason olmak istiyorsanız bir masonu tanımanız gerekir. Yani bir masonun size referans olması gerekir. Yani bu şey. Referans yoluyla gider. Ama tabii bu Amerika'daki masonluk da ise Kanada'da da öyle, Amerika'da da öyle. Hatta sloganları var.
olmak istiyorsan birine sor diye söylüyorlar. Hatta bunu kodluyorlar. İşte to be one, ask one. Orada da iki ile başlayıp işte birlerle devam ediyorlar. Değişik bir kodlamaları var. Burada Amerika'da mason olmak istiyorsanız kapıyı çalıyorsunuz. Form dolduruyorsunuz. Sonra sizin için tahkikat başlıyor. İlk sonra sizi çağırıyorlar veya size geliyorlar. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun, neden mason olmak istiyorsun diye bir soru soruluyor. Türkiye'de ise bir mason tarafından önerilmeniz gerekiyor. Tabii kapıyı çalabilirsiniz. Kapıyı çaldığınızda bir başvuru formu doldurmak isteyebilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. E, Yazacağınız referanslar vardır orada da. Yani size hayır olamazsın demeyeceklerdir. Tahkikat başlayacaktır. Ama benim bilgim dahilinde olan şey bir referans sisteminin olması. Bu birinci. Diğer sorunuz neydi? Emre'cim soru neydi diğeri? İkincisi de bir altyapısı olması gerekiyor mu bir mason olacak insanın? Ya Saydı aslında felsefe, ezoterik ilimler, evet. felsefe, Yok. mitoloji veya tarih vesaire vesaire. Yani bu konularda açık fikirli olmanızı istiyorlar. Yani dogmalardan çok uzak durulması gereken, zaten dogmalara karşı bir yapısı vardır Masonluğun. Yani bilinen dogmalar, işte dini dogmalar, diğer toplumsal dogmaların tam karşısındadır Masonlar. Herhangi bir bilgi olmasına gerek yok. Hani o kadar derin bilgi sahibi olmanıza gerek yok. Burada önemli olan siz kendi taşınızı işleyebilecek misiniz? Siz kendinizi, yani siz bir mason olarak ilk önce bir çırak olacaksınız, kalfa olacaksınız, sonra da üstad olacaksınız, usta mason olacaksınız. Şimdi usta masonlukta başkalarına yol gösterme olayı var. Ama çıraklıkta öğrenme olayı var. Kalfalıkta da kendi taşınızı yontmaya başlıyorsunuz. Aslında locadan içeri ilk adım attığınızda siz kendinizi yontmaya başlıyorsunuz. Öğretiler de bunun üzerine. Siz orada kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Belki de masonlukta öğrenecekleriniz bugüne kadar öğrendik, eğer bir gün mason olursanız masonlukta öğrenecekleriniz bundan sonra öğreneceklerinizi veya bugüne kadar öğrendiklerinizi farklı bir açıdan ele almanızı sağlayacaktır. Belki de hiçbir zaman bilmediğiniz, görmediğiniz bir açıdan farklı bir yaklaşımdan konuyu ele alma şansınız olacak. Farklı bakış açıları yakalayabileceksiniz diye söyleyebilirim. Yüz Masonlukta da evet, dinliyorum yüz ben. söyleyeyim hocam, hatırlatayım. Hı hı. Mimari ile ilgili Ha. ilişkisi nasıl sormuştum. Az Şimdi önce siz zaten asıl söylemiştiniz. asıl meslek olarak masonluk dediğimiz zaman operatif masonlukla spekülatif masonluk hiçbir zaman kendini birbirinden ayırmamıştır. Yani o köklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Burada da biz ne diyoruz mesela? Az önce ne dedik? Masonlar e, kendi taşını yontar. Yani kendini daha iyi bir insan haline getirmeye çalışır. Bunun da yani bu taşı yontarken de çok güzel bir şey var aslında. Bu mottoyu ben de kullanıyorum. Taş çekiç ve keskiyle, ee, insan ise telkinle şekil alır. Telkin çok önemlidir. Yani başkalarını görerek biz kendimizi yontarız. Şöyle bir durum var. Her mum etrafını aydınlatır. Mumun aydınlatmadığı tek bir yer vardır. Bilir misiniz neresi? Kendi dibi. Kendi dibini aydınlatamaz. O yüzden başkasının ışığına ihtiyacı var. Masonlar da böyle. Yani başkasının ışığına ihtiyacı vardır. Yanındaki bazen çırak kardeşinin, kalfa kardeşinin, üstad kardeşinin, kardeş diye birbirlerine ya da birader diye hitap edilir Masonlukta. İnisiye olmuşlara birader derler. Kendileri gibi Mason olanlara. Ve onların hareketlerini görerek, onların davranışlarını görerek kendilerini aydınlatamadığı yer olan o kendi dibini aydınlatamazlar. Orayı başkalarının ışığıyla görebilme şansları vardır. Yani az önce söylediğimiz gibi yine bizim söylediğimiz gibi masonlukta masonlukta kendini
kendini geliştirme olayı var. Hep daha iyiye gitme olayı var. İşte spekülatif masonlukta operatif masonluktaki terimleri almışlar ve onları bugünkü spekülatif masonluğun içinde kullanmaya devam etmişler. Yani eski operatif masonluğu da burada onurlandırmış oluyorlar. Onları da unutmadıklarını dile getirmiş oluyorlar. Peki bir soru daha sorayım. Kerem'in sorusu yoksa tabii. Kerem'in sorusu varsa sıra onda. Kerem sorsun. Yok, siz devam edin. Ben şey olduğunda sorarım. Kerem not alıyor. Hı. Hocam, Evet. İlk internete yazdığımızda yine Kerem'in söylediği gibi ilk internete yazdığımızda 1700'lü yıllarda Evet. oluşumunu ilk başlatmış olan bir kurum olarak görünüyor ama Hı hı. çok öncelere dayandığını biz biliyoruz. Çok daha önceleri de araştırdığımız zaman e, Hiram Abif'e kadar gidiyoruz açıkçası. Bak. Ben de onu söyleyeyim. En ilk dayandığı nokta, ilk çıkış yeri neresidir ve Hiram Abif kimdir? Hiram Abif şöyle Hiram Abif aslında nereden başlayalım? İlk önce Şunu Masonluktan başlayalım. Ha. diyelim mi? Hiram Abif'i anlamak için sizin Süleyman videonuzu da izlemelerini Aa, tavsiye edelim mi? Siz değerli tabii izleyiciler. tabii. Hemen yeni geçen hafta yayınladığım evet o güzel bir video oldu. Ezoterik yanıyla, ezoterik bakış açısıyla Süleyman demiştik. Başlık da güzel oldu. Şimdi şöyle Masonluk evet yani resmi olarak 1700'lerde 1800'lerde 17. ve 18. yüzyılda İngiltere ve Fransa'da ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii bu spekülatif masonluk. Fakat daha öncesine gittiğimizde çok daha öncelerine gidebiliyoruz. Neden? İşte sonuçta duvar ustası değil mi? Dünyanın her yerinde bir yapı var. Bu ta ki şeye kadar gidiyor. E, Bilinen bütün medeniyetlere hatta bazı teorilere göre de Mu Atlantis'e kadar gidiyor. Yani bu Mu Atlantis üzerine çalışan çok fazla insan var. Tabii bunlar teoriler. İnananlar, inanmayanlar olabilir. Bu arada lafınızı kesmek gibi olmasın ama Mu ve Atlantis demişken buradan Cihangir Üstad'a da selam söyleyelim. Onun da çok Cihangir büyük Gener, hani bizim her hafta Cihangir Üstad'la bir şeyimiz oluyor, böyle programımız oluyor. Onun da kitaplarını çeviriyorum şimdi. Yani dört tane ansiklopedisi var onun. O ansiklopediyi çeviriyorum. Bir cildini bitirdik. Yakında o da Amerika'da yayına girecek, yayınlanacak. Onun da müjdesini verelim. Şimdi tabii Cihangir Üstad bu külliyata bayağı bir kafa patlatmış bir insan. Bayağı da yazıları var, kitapları var. Kolay değil o kadar kitap yazmak. Ama şimdi ben ana akım tarihçilerden hem ana akım tarih ben bir alanım da benim tarih, siyaset biliminin yanında ve hem ana akım tarihçilerin tarafında hem de diğer tarafta durabiliyorum. Yani tam ikisinin ortasındayım aslında. Biraz ben dengeleyici gibi bir şey oluyorum. Emre'cim yüzünde güldüğünü görüyorum. Bir gülümseme görüyorum. Şimdi orada evet olabilir. Reddedemem. Çünkü reddetmemi gerektirecek herhangi bir şey yok. Ama bunun da direkt olarak kabul edemiyorum. Sadece tezlerin ve antitezlerin olduğunu biliyorum. Teorilerin olduğunu biliyorum. İspatlanana kadar beklemeye devam edeceğim ya da bu konuda çalışmalara devam edeceğim. Tabii kimseyi de hani inanın ya da kesinlikle inanmayın diyemem. Şimdi Mu Atlantis'e kadar gittiği söyleniyor. Mısır'a kadar, Çin'e kadar gittiği söyleniyor. Neden Çin'e gidiyor? Çünkü adamlar koskoca Çin Seddi'ni yapmışlar kardeşim. Yani orada Çin Seddi'ni yapanlar da Mason. Yani duvar ustası bunlar. Duvar ustası demek zaten söylüyoruz. Peki bu duvar ustaları neden bu kadar bilgi sahibi oldular? İşte burada çok büyük bir şey var. Klik var anlaşılması gereken. Aslında ee, bu 1300'lü yıllardan sonra gerçekleşiyor. Masonların felsefik alanlara kayması. O da başka bir grubun, başka bir oluşumun yardımıyla olduğunu söyleyebilirim Emreciğim. anladım. Peki Kerem kardeşim sıra sende. Sen istersen soru sorunu. Teşekkür ederim. Şimdi hocam az önce uluslararası ilişkiler ve tarihten bahsettiniz. Ben o konudan yürümek istiyorum. Tabii Şimdi ki. masonluk dendiğinde aslına baktığımızda aydın ve entelektüel bir kesimin bir arada olduğu bir perspektif çiziliyor.
Bu entelektüellik ve aynı zamanda eğitim durumundan da bahsettiniz. Bu eğitim durumu işte başarılı kişiler veya başarılı kurum kuruluşları e, göz önüne koyuyor. Benim merak ettiğim, Masonluğun tarihi boyunca herhangi bir siyasi veya politik bir etkisi olmuş mudur? Bir diğeri, aynı zamanda bu duvar ustaları getirmiş olduğu bilgi ve birikimlerini, beraberinde getirmiş olduğu zenginlikleri Masonluk içerisinde herhangi bir maddi paylaşım içerisinde bulunmuş mudur? Yani herhangi bir kişi ben Mason oldum, işte aylık atıyorum şu kadar para alacağım gibi herhangi bir şey diyebilir mi? Öyle bir Yok. şey var mı? Hayır, yok. Yani şöyle, masonlar kesinlikle, yani masonlukta ticari kaygı yoktur. Bunu bir hemen anlatayım. İkincisi, siyasi olayların içinde şöyle olabilir. Yani şunu anlatayım ben. Şimdi bir tanesi, ya hepimiz apolitik insanlar değiliz hiçbirimiz. Burada evet, Türkçeyi yanlış kullandım. Ee, Eğer bir toplumda yaşıyorsak o toplumun politik yaklaşımlarından etkilenmişizdir. Hepimizde Tanrı'nın, Allah'ın bize vermiş olduğu bir akıl var. Bir fikir. Hepimiz bu akıl sayesinde ve elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde fikirlerimiz var. Ve tabii ki Mason locasında olanlar da taş değiller yani sonuçta. Bunlar hissiz, fikirsiz veya hiç kaygısız, gamsız insanlar değil. Herkesin kendi politik görüşü vardır. Olmalıdır da zaten. Hani herkesin inancı kendine bağlar. Ve bu süreçte de belli grup, yani hem Mason olup hem de başka grupların üyesi olan veya gruplarda aktif çalışan insanların siyasi olaylarda, siyasi gelişmelerde, ekonomik olaylar veya gelişmelerde, sosyal toplumda, sosyal gelişimlerde etkileri olmuştur, olmalıdır da. Yani bu son derece basit. Yani şöyle söyleyelim. E, Bir insan, yani atıyorum mesela Müslüman ama Amerika'da yaşayamaz. Niye? İşte Amerika bilmem Müslümanların ülkesine yardım ediyor. Hem Müslüman olup hem de Amerika'da yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Hem Mason olup hem de başka e, gruplarda üye olan insanlar olabilir mi? Olabilir. Mesela Fransız devriminden bahsedelim. Fransız devriminde Masonlar çok aktif rol oynamışlardır. Ama bu şunu ispatlamaz. Fransız devriminde Fransız masonlar etkili olmuştur. Ama bunu kalkıp genelleyemeyiz. Amerikalı masonlar, Türk masonu, o zaman Osmanlı masonları Fransız devrimini yapmıştır diyemeyiz. Çünkü o zaman Fransız masonlarının içinde acı çeken insanlar da vardı. Kralın yanlış tavırlarından dolayı. Gerçi sadece krala mal edemeyiz bu işi, ama merkezi devletçilik anlayışı vardı Fransa'da o zaman, ki Fransa'nın politik kültürü budur. Merkezi devletçilik. Bu da büyük sıkıntı yaşamıştır. Beş tane cumhuriyet kurulmasına sebep olmuştur Fransa'nın. Ha şimdi, Masonlar aktif rol oynamıştır. Evet. Ve ama Mason olup da başka kulüplere veya başka gruplara, organizasyonlara da üye olan insanlardır bunlar. Yani direkt olarak Masonluk herhangi bir politik işe girmesi, politik bir yapıya bürünmesi tamamen yasaklanmıştır nizamnamelerde. Özellikle, yani mesela Türkiye'deki Masonlukta bu kesinlikle yasaklanmıştır. Bizim az önce anlattığımız gibi localarda din ve siyaset konuşulmaz. Tamamen ayrıştırıcı olduğu için. Yani bu bir kuraldır. Bu kural hiçbir zaman esnetilmez. Ticari o kaygılardan da, işte mesela diyelim ki ben X şirketinde çalışıyorum veya X okulunda hocalık yapıyorum. Kendi mesleğimden söyleyeyim. İşte mason olduğum için e, maaşım 10 bin değil de 25 bin lira, 30 bin lira, öyle bir şey olması mümkün değil. Ticari kaygılardan da uzaktır. Çünkü şöyle bir şey var. Yani masonlar felsefeyi çok severler. Bu felsefenin derinlemesine gitmeyi çok severler.
Hiçbir şey doğru ya da yanlış kesin olarak kestirip atılamaz. Herkesin düşüncesi kendine aittir ve bir şeye inanmayabilirsiniz ama onu kesinlikle reddetmek tamamen e, yani kesinlikle siz bireysel olarak reddedebilirsiniz, inanmayabilirsiniz. Ama onu yasaklamak söz konusu değildir. Tam tersine size ters gelen veya size göre yanlış addedilen konular aslında size bir kapıdır. Yeni bir öğrenme, yeni bir şeyi öğrenmek için bir kapıdır. Yani o sizin o güne kadar anlamadığınız veya reddettiğiniz bir fikri tekrar başka bir bakış açısıyla ele alma şansını yakalayabilirsiniz. Loca içindeki birisinden veya işte masonlar içindeki başka birisinden öğrenme şansını yakalayabilirsiniz. Aslında tam tamına bir öğrenmedir. Öğrenme nasıl diyeyim bir okuldur aslında ve tam anlamıyla böyle açıklayabilirim. Başka bir atladığım bir soru var mıydı Keremcim? Atladığım şu soru yok ama Emre abinin sorusu yoksa araya bir kısa bir şey sıkıştırmak Tabii ki. istiyorum. Konuşmanızda nizamnameden bahsettiniz hocam. Bu 1700'lerde James Anderson'ın yazmış olduğu Anderson nizamnamesine de ufak bir değinebilir misiniz? Bu nedir? Neyi anlatır? Şimdi bu evet Anderson nizamnamesi nasıl diyeyim bazı şeylerin tam Anderson anayasası olarak da geçebilir bu. Bazıları öyle bilir. Bazıları Anderson nizamnamesi olarak görüyorlar bunu. E, Modern ve spekülatif masonluğun temelini oluşturur bu. E, Aslında masonluk için yazılmış bir kurallar silsilesidir. Ve bugünkü masonluğun şekillenmesinde yani spekülatif masonluğun şekillenmesinde çok büyük bir rol oynamıştır. İnanılmaz derecede. 1723 ya da 1720 1723 olması lazım. 1723 yılında Londra Büyük Locası tarafından kabul edildi bu. Tabii o zaman bir sürü masonik ritüel var. Neden bir sürü var? Çünkü farklı localar, farklı coğrafyalarda farklı belgelere sahipler ve bu belgelerin bir araya toplanması, işte bunların anlatılması, her loca yani bir standart getirilmesi isteniyor, gereklilik duyuluyor ve Anderson Nizamnamesi ya da James Anderson'ın yazdığı anayasa önemli bir metni bugün bizlere sunmuş bulunuyor. İçerik olarak da Masonluğun temel prensipleri, ahlaki değerler var. İşte tarih olarak nereden geldiğini anlatıyor ve localarında işleyiş ve gelenek göreneklerini, işleyiş yöntemlerini anlatıyor. E, Masonluk açısından Anderson nizamnamesinin e, gerçekten önemi çok büyük. Çünkü ilk yazılı kurallar olarak biliniyor. Yani standartlaştırılmış. E, ve Bu Anderson nizamnamesi Masonluğu evrensel bir kökenle buluşturuyor. Evrensel bir yapı üzerine inşa edilmesini sağlıyor ve burada bir kardeşlik ideali var. Yani herkes Adem'le Havva'dan gelen her birey aslında kardeştir. Burada da savaşların hani veya anlaşmazlıkların savaşla kanla değil sözle çözülebileceğini e, dile getiriyor burada da. E, yani açıklayabildim mi? Yani sorunuzu benim cevabım tatmin edebildi mi? Onu sorayım dedim. Yani bence yeterince açıklayıcı da ben teşekkür ederim Ben Emre teşekkür abi. Hocam son bir soru sorayım ben. Çok daha sıkmayalım isterseniz. Belki daha başka bölümlere bölebiliriz. Çünkü çok uzun ve çok sorular olan bir konu. Hı hı, Belki bunun hakkında bir 2 3 yapabiliriz diye düşünüyorum ben. tamam. Çünkü çok soru var. Ben Evet, yine tekrardan belki tekrarlayacağım ama şu soruyu tekrardan sormak istiyorum. tabii ki. Dayanan ilk nerede çıktı masonluk? Yani ilk masonluk nerede çıktı? Yani Bir an gökten mi indi? Ne oldu? sen açık açık sorsan şu soruyu.
Sor sor. Var bir şey. Ben tanıyorum seni. Bir şey soracaksın soramıyor. Açık açık sor sen bana o soruyu. Terletiyor değil mi böyle bir terlet? Bak Sizin burada hava nemli. eski videolarınıza da dayanaraktan soruyorum hocam. Süleyman Mabedi'nden beri gelen bir gelenek midir Masonluk? Bak ben biliyorum ya. Yani nereden çıkacağını biliyorum ben bu sorunun. Ya bir gelecek bir şey. Böyle bir kaşı gözü oynuyor sorarken. Emre'cim kızmadın mı? Yok Tanıdığım ya için hocam. samimiyetime dayanarak söylüyorum. Şimdi kaşı gözü oynadığı için anlıyorum. Bir şey soracak, bir kaşıntı var, bir sıkıntı var. Onu dile getiremiyorum. Evet var. Ya soru bu kadar, cevap da bu kadar. Şimdi anlatayım. Süleyman Mabedi çok önemli bir yapı. Özellikle Masonluk için çok önemli bir yapı. Hiramabif'i soruların içinde Hiramabif vardı. Onu atladık cevaplamayı. Hemen yeri gelmişken ilerleyen bölümlerde madem devam edeceğiz. Hiramabif çok önemli bir karakter. Süleyman çok önemli bir karakter. Tevrat'ta, Tora'da yazan bir Hiram değil, iki Hiram var. Bu bir tanesi Kral Hiram. Diğeri de mimar ya da Üstad Hiram diye biliniyor. Üç kişi. Üçleme önemlidir. Ama bu konuya girmeyeceğiz. Şimdi Süleyman Mabedi bazı tarihçi ve teologlara göre iki tane Süleyman Mabedi vardır. Bazılarına göre üç tane. Yani Süleyman Mabedi demeyelim, mabet deyip üç tane vardır. Çünkü Musa'nın çölde kurduğu çadırı da mabet olarak kabul eder bazıları. Biz hiç ona girmeyelim şimdi. O tartışma çok derin bir tartışma. Çok da farklı yere gider. Fakat Süleyman Mabedi yıkıldıktan sonra yani bir ve iki yıkılıyor. Ondan sonra birinci Haçlı Seferi ile oraya taşınan bir güruh var. Yani işte Türkleri geçip bazıları Arapları geçip Akdeniz, Kuzey Afrika ve Anadolu üzerinden Selçuklu Devleti üzerinden Kudüs'e saldırı var. Bu bir tapınak şövalyelerinin doğuşunu etkileyen, doğuşunu tetikleyen bir hareket. Birinci Haçlı Seferi. Tapınak şövalyeleri Süleyman Mabedi'ndeki kazılar sonucunda ya ilk oraya yerleşiyorlar ve tapınak şövalyeleri orada Süleyman'ın gizli hazinesinin bulunduğunu söylüyor. Bu hazine para olmayabilir, altın olmayabilir. Bu gümüş olmayabilir. Burada bilgi olacağını düşünüyoruz biz. Bilgi ve bu bilgiyi Avrupa'ya taşıyorlar. Yani farklı yerlere taşıdıktan sonra en sonunda Avrupa'ya gidiyor ve tapınak şövalyeleri çok güçleniyor. Bu bilgi sayesinde, ellerinde tuttukları bu hazine sayesinde. Daha sonra tapınak şövalyeleri ortadan kalkınca, ortadan kaldırılmış demiyorum, ortadan kalkınca diyorum. Çünkü tapınak şövalyeleri bitmedi. Tapınak şövalyeleri yer altına çekildi. Burada tapınak şövalyelerine ki ilerleyen bölümlerde bunu geniş geniş anlatırız. Tapınak şövalyeleri kendi işlerini kendileri görsünler diye kendi saray değil özür dilerim. Kendi kalelerinde, yerleşkelerinde ve garnizonlarında terziler, demir ustaları, masonlar, şarap yapanlar, tarım reçberler, tarımla uğraşanlar gibi birçok loncayı da içinde bulunduruyordu. Yani orada çalışan çavuşlar, Türkopoller ve aynı zamanda da şövalyeler vardı. Ve Türkopol'da bir açalım hocam isterseniz. Bilmeyenler olabilir. Türkopoller e, Müslüman, bazen yarı Müslüman ve Türk, %100 Türk ya da %50, %75 Türk olan tapınak şövalyeleridir. Türkopoller. Bazıları şövalye olabilmiş, bazıları çavuş olarak kalabilmişlerdir. Bunu da tapınak şövalyeleri Müslümanlarla ve Türklerle girdiği savaşlarda etkisini arttırmak için içlerine Türk şövalyeleri kabul etmişlerdir. İlk zamanlarda çavuş rütbesine getirmişlerdir. Hafif zırhlı piyadeleridir veya hafif zırhlı süvarilerdir bunlar. Çünkü tapınak şövalyeleri ki ben bunu kitabımda yazdım. Şimdi Cihangir Üstad da Cihangir Gener de benim kitabımı bekliyor Türkçe'ye çevirmemi. İngilizce yazdım ben bu kitabı. Biliyorsun zaten Emre sen de yardım etmiştin Evet. bir Onu kısmına. aslında hepimiz bekliyoruz diyelim mi hocam? Türkçe'ye Ya çevirmenizi. şimdi işte Cihangir Üstad istedi. Ben tekrar onu Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum. Biraz da eklemeler. O biter bitmez Cihangir Üstad'a göndereceğim. Burada da
Türkopoller yani Türk tapınak şövalyeleri e, hızlı piyadeler ve hızlı süvariler olarak tapınak şövalyelerine e, yardımcı olmuşlardır. Şimdi burada tapınak şövalyelerinin içinde de loncalar vardı. Burada bu loncalar da işte farklı meslek gruplarına ait loncalardı ve tapınak şövalyelerinde kendilerini bu yer altına çekildiklerinde kendilerini farklı loncalarda gizlemek zorunda kaldı. Kimileri Hospitalyan şövalyelerine katıldı. Onlar siyah üzerine beyaz haç giyerlerdi. Ve bazıları loncalara çekildiler. Bu loncalarda işte bu tapınak şövalyeleri zaten çok ün yapmışlardı. Özellikle tapınak şövalyelerinin içinde bulunan mason loncaları, duvar üstadları, duvarcı loncaları çok ün yapmışlardı. Çünkü çok değerli katedraller, çok değerli kiliseler, köprüler, su kanalları inşa etmişlerdi Avrupa çapında. Ve orada kendilerini gizleyebilirler ve yer altına çekilmelerinden sonraki 400 yıl boyunca kendilerini bu Mason loncalarında gizlediler ve ondan sonra da spekülatif masonluk olarak tekrar ortaya çıktılar Masonlar. Evet, yani Masonların tapınak şövalyeleriyle ve Süleyman Mabedi ile yakın bir ilişkisi vardır. Süleyman Mabedi'ni de bir Yahudi tapınağı olarak görmeyelim. Fakat onu bir iç yolculukta iyi bir insan olma yolunda kendi tapınağımızı inşa etme yolunda bir e, yapı olarak görürsek yani e, somut bir şey değil de soyut bir kavram olarak görürsek daha uygun olur diye söyleyeyim. Bence burada isterseniz keselim. Tamam. İkinci, çünkü çok güzel bir konuyla başlayacağız. Tapınak şövalyeleriyle başlayalım diye ben önerim sizedir. Hem de yaklaşık bir saati doldurduk. Doldurduk. Eğer ki sizin onayı varsa burada ilk bölümü bitirelim. Estağfurullah. Tabii bitirelim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Lütfen beğenilerinizi esirgemeyiniz, yorumlarınızı Teşekkürler. esirgemeyiniz, sorularınızı esirgemeyiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerin sorularını sormaya çalıştık. Bizlerin de aklında olan sorulardı bunlar. Yunus Hocam da çok güzel cevapladı. Tatmin olduk. Teşekkür ederiz kendisine. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ben. Görüşmek üzere efendim. Hoşça Görüşmek kalın. üzere. Hoşçakalın.